Ayçiçek yağından sonra toz şekerde de ciddi bir fiyat artışı yaşanıyor. Yalnızca birkaç ay öncesine kadar 250 lira olan toz şeker 700 liraya aştı. Peki fiyatlardaki artış neden kaynaklanıyor? Kamuya ait Türk Şeker'in yılbaşında 5 lira 30 kuruştan sattığı 1 kilo toz şekerin fiyatı marketlerde 8 lira 70 kuruşa kadar çıktı. Özel fabrikaların sattığı şekerin kilosu markette 10 lirayı geçerken gıda toptancılarının şeker alım fiyatlarında da ciddi bir yükselme oldu. Şekerin kilo fiyatı 2021 yılı başında 5 lira 41 kuruştu. Fiyatlara Şubat ayına kadar yaklaşık %52 zam geldi. Türkiye genelinde şeker fiyatları son 5 yılda ise %100'e yakın artış gösterdi. Peki Türkiye'de fiyatlar neden artıyor? Şeker fabrikalarının kaderi 2001 yılında değişmiştir. Bugün son derecede üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçilmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Tabii ciddi bir krizdir bu. Tarih 19 Şubat 2001. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Milli Güvenlik Kurulu'nda kavga etti. Borsa çakıldı, faiz fırladı, ekonomi sarsıldı. Sezer ile Ecevit'in kavgası duyulur duyulmaz yurt dışına 5 milyar dolar döviz çıkmış, gecelik faizler %760'a fırlamış, borsa ise %14.6 ile tarihinin en hızlı düşüşlerinden birini yaşamıştı. ...2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Dünya Bankası'ndaki görevinden Kemal Derviş'i Türkiye'ye çağırarak, ekonomiden sorumlu devlet bakanlığına getirdi. Dünya Bankası'nın üst düzey yöneticilerinden Sayın Kemal Derviş'in hazineden sorumlu devlet bakanlığına atanması ile ilgili kararname imzaya açıldı. Ulusumuza hayırlı olmasını dilerim. Çok başarılı olacağını biliyorum. Tekrar kendisine başarılar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Kemal Derviş Türkiye'ye gelirken, çantasında şeker yasası, tütün yasası, telekom yasası ve tahkim yasası gibi 15 günde çıkarılması gereken 15 kanun başlıklı bir dosyada vardı. Bu kanunları mutlaka çıkarmak için gelmişti. 4 Nisan 2001 tarihinde Kemal Derviş tarafından açıklanan, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nda, Şeker Kanunu ile ilgili şu ifadelere yer veriliyordu. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin önü açılacaktır. Özelleştirme adı altında bütün Türkiye'nin her tarafı özelleştiriliyor. Şimdi bir an düşünün, şeker fabrikalarını sıra oraya geldi. Yahu şeker fabrikalarını özelleştirmek ne demek? Niçin şeker fabrikaları özelleşiyor? Çünkü bizim arkamızdan tatlandırıcı fabrikalarına izin verdiler arkamızdan gelen hükümetler. Bu tatlandırıcı fabrikaları Türkiye'nin şeker ihtiyacının takriben 1/4'ini karşılıyor. Şimdi geldiler bu yaptıklarını bahane ederek IMF'e, efendim ihtiyacın 1/4 buradan temin, siz fazla pancar ekiyorsun. Öyleyse pancar ekmeyecek, pancara kota koyacağım diyor. Şuna bak, yahu be mübarek, Fransa kendi ihtiyacının 5 misli şeker üretiyor ve bizim Suriye'ye, Irak'a, İran'a, Azerbaycan'a Fransa şeker satıyor. Bunlar dünyanın her yerinde uygulama yapa bir ülke nasıl tahrip edilir bunun uzmanı olmuşlar. Şimdi Türkiye'nin böylece önce hayvancılığı yok edildi. Ondan sonra köylüye tütün ekmeyeceksin, pancar ekmeyeceksin, pamuk ekmeyeceksin, buğday ekmeyeceksin. Şimdi buğday fiyatını onlar tespit ediyor. Türk insanı daha ucuza şeker tüketecektir. Fabrika kurma iznini ve şeker pancarı fiyatlarını belirleme yetkisini Bakanlar Kurulu kararına bağlayan 6747 sayılı Şeker Kanunu kaldırılarak 4 Nisan 2001 tarihinde yeni Şeker Kanunu kabul edildi. Yeni yasayla fabrika açma sınırlandırılmaları kaldırıldı, tek fiyat uygulamasından vazgeçildi, fiyatların piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlenmesi kararı alındı ve şekerin iç piyasadaki satışına kota getirildi. Yeni Şeker Kanunu, 2000 yılında Türkiye'nin borçlarına karşılık IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye'ye dayattığı özelleştirme şartlarının bir ürünüydü. Aynı Tütün Kanunu'nda olduğu gibi.
Türkiye'nin IMF'ye 18 Aralık 2000 tarihinde ilettiği niyet mektubunda, 7,4 milyar dolarlık ilave fon kaynağına karşılık, bankacılıkta alınacak kritik tedbirler, büyük miktarda döviz girişi için özelleştirmeler ve yapısal reformlar vaat ediliyordu. Güçlü ekonomiye geçiş programının dediği gibi özelleştirmeler başlasa da, Türk vatandaşları daha ucuza şeker tüketemedi. Türkiye'de şeker arzının yeterli olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran'a göre bu durum özelleştirmeler sonrası fiyatta ikili bir yapı oluşmasından kaynaklanıyor. 2018'deki Türk Şeker'in özelleştirilmesi sürecinde 25 fabrikanın 10'u satıldı, 15 geriye fabrika kaldı. Ondan önce Türkiye şeker ihtiyacının %65'inden fazlasını karşılıyor idi ama şimdi %35'ine yaklaşık olarak indi. Bir de tüccarlara ve sanayiye genellikle şekeri satıyor. O satıştaki 50 kilogramlık çuval fiyatları 270 lirayken toptancılar bunu 700 liradan satabiliyorlar. Piyasada büyük bir kontrolsüzlük var. Türk Şeker, 2022-2023 üretim sezonu için şeker pancarı avans fiyatını ton başına 1100 TL'ye çıkarmıştı. Kapıkıran'a göre temel bir ihtiyaç maddesi olan şeker üretiminde kamunun denetimi ve etkinliği artırılmazsa zamlar devam edecek. Evet, zamlar çözüme ulaşmadıkça devam edecektir. Yani. Özel sektörün piyasa hakimiyeti nedeniyle hem de girdi maliyetlerinin ve dolayısıyla üretici fiyatlarının artması hem de aracıların artması dolayısıyla. Ziraat Mühendisleri Odası'na göre Türkiye'de şeker fiyatları artarken üretim de azalıyor. Pancar ekim alanları 2002 yılında 3,7 milyon dekarken 2021'de 3,3 milyon dekara geriledi. 2002-2003 yılında 3.982 ton olan şeker ithalatı 2019-2020 döneminde 70 kattan fazla artarak 283.662 tona çıktı. Bugün Türkiye'de toplam 33 şeker fabrikası bulunuyor. Ancak bunların içinde devlete ait olanların sayısı zaman içerisinde azaldı. Türkiye'deki şeker fabrikalarının şeker üretim kapasitesi yılda yaklaşık 3,5 milyon tondur. Türkiye'nin dünya pancar şekeri üretimindeki payı ise ortalama %6'dır. Bu üretim ile dünyada 5. sıradadır. Güçlü ekonomiye geçiş programının dediği gibi özelleştirmeler başlasa da, Türk vatandaşları daha ucuza şeker tüketemedi. Önce, Kütahya Şeker Fabrikası, ardından da Adapazarı Şeker Fabrikası satıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi de 2008'de özelleştirme programına alındı. Türk Şeker'e ait 25 şeker fabrikasının 10 tanesinin satışı 2018'de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı. 20 Şubat 2018 tarihinde ise 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihale süreci, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından başlatıldı. Yukarıda bahsedildiği gibi devir işlemi tamamlanan 10 fabrika dışında Burdur, Yozgat ve Ilgın şeker fabrikalarının satışı ise 25 Aralık 2018 tarihli ve 505 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile iptal edildi. 2020 sektör raporuna göre Türk Şeker'in 2018 yılına kadar bünyesindeki 25 şeker fabrikası ile yıllık şeker üretim kapasitesi 2.036.000 tondu. 2018'de 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile üretim, 1.176.000 tona geriledi. 2003'te Türkiye toplam pancar şekeri üretiminin %74'ü Türk Şeker tarafından üretilirken, fabrika sayısının azalması ile bu oran %30'lara kadar düştü. 2020 ila 2021 pazarlama yılı için bu oran %35.